Merhaba sevgili yay ve yükselen burcu yay olan dostlar. Önemli ve biraz riskli, radikal bir haftaya giriyoruz. Ama bu hafta herkese nazaran size daha iyi gelebilir. Yani fırsatlar getirebilir. Doğum haritanızın aldığı etkiye göre. Öncelikle lütfen yükselen burcunuz yaysa bu sıralamayla izleyin. Güneş, Venüs, Ay gibi sıralamayla takip edin. Şimdi bu hafta çok güçlü açılar var. Pazartesiden çarşambaya kadar olan günlerimizde Ay Boğa burcunda, yükselen burcunuza göre anlatıyorum. Tekrar ediyorum, lütfen sağlığınıza, iş hayatınıza, beraber çalıştığınız insanlara, akrabalarınızla ilgili konulara, günlük hayatınıza çok odaklanacağınız bir 2,5 gün olacak. Ve tam buraya Güneş Aslan burcunda biliyorsunuz Venüs'le beraber bir Uranüs'ün Venüs'le karesi var ve Güneş ve Jüpiter karesi var. Bu genel olarak nasıl etkiler doğurabilir? Öncelikle Aslan burcundaki o güçlü stelyum size destek veriyor. Ateş elementinde, siz de bir ateş elementi burç olduğunuz için retro Venüs'ün geri dönüşlerini, arkada kalmış, değerlendirilememiş fırsatları getirebilir ve getirmiş ve şu an belki de yaşıyor da olabilirsiniz. Ve bu hafta burada Venüs artık hafta sonunda 13'ünden itibaren kavuşumda da olacağı için Güneş'le hafta boyunca daha çok bu alanlarınız güçlü olacak. Seyahat, hukuki süreçlerden başlayalım. Mahkemeli durumlar, seyahatler, farklı ülkelere yolculuklar ve daha önce planlanmış belki değişiklikler getirebilir orada. Yani o 3 gün biraz zorlayıcı dedik. Uranüsyen bir etki var. İş yerinizde çalışanlarla ilgili bu bir konu olabilir. Beklenmedik plan, program değişimleri gelebilir yaşamınıza. Bu değişimlerle beraber de bu alanlarda bir takım farklılıklar söz konusu olabilir. Eğer ki eğitimle ilgili yine uluslararası alanda bir planınız varsa, bir ticari amaçlı bir gezi planlanmış olabilir. Bunlarda bir takım yenilikler, değişimler olabilir. Olasılıklardan bahsediyoruz. Olmaya da bilir. Çok güzel gelişmeler de olabilir. Mesela aniden yeni bir müşteri gelebilir. Aniden sağlıkla ilgili bir sorunuz varsa bir iyileşme, bir düzelme getirebilir. Ki özellikle bunlar 13'ünden sonra biraz daha hani dikkatli eğer olursanız öne çıkacaktır. Fakat çünkü o Venüs'ün Güneş'le kavuşumu çünkü çok önemli bir kavuşum. Hani bu hafta sonu kavuşacak ve bunların etkilerini biz öncesinde sonrasında yaşayabileceğimiz için dolayısıyla bu anlattıklarımın hepsi bu hafta olmayabilir. Bir dahaki hafta da deneyimleyebilirsiniz. O yüzden lütfen çalışan yaylar abartılara gitmeyin. Birlikte çalıştığınız insanlarla daha kontrollü olun. Sağlığınıza daha çok dikkat edin. Açıkçası maddi manevi böyle kazançlarınızı ilgilendiren konular için de mesela önemli bir hafta olacak. Burada önemli bir konu varsa onu da Perşembe günden itibaren değerlendirin. Çünkü Perşembe günü Ay İkizler Burcu'na geçecek. Sizin 7. evinize seyahat ediyor. 7. ev genellikle böyle işle ilgili konulardadır. Evlilik, ortaklıkla ilgili gündemleriniz Perşembe ve Cuma arası daha fazla gündeminizde yer tutacaktır. Eğer ki burada önemli bir açıklama, bir görüş bildirme, işle ilgili önemli bir gelişme bekliyor ve bir haber vermek veya istiyorsanız veya bir açıklama yapmak istiyorsanız lütfen Perşembeyi kullanın. Çünkü Merkür'ün Jüpiter'le çok güzel bir üçgeni var. Kariyer ve iş, sağlık gibi hayatınızın tüm alanını ilgilendiren alanda, çünkü kariyer noktanızdan bir Mars geçiyor. Biraz önce iş üstünde daha çok durdum hani çalışanlar için, çünkü mantıken savaş gezegeni, mücadele gezegeni bir Mars, Merkür'le birlikte hayatınızın tepe noktasından geçiyorsa biraz zorlar, yorar. Mücadele daha çok vermeniz gerekebilir. İşte geçtiğimiz ay çok 1,5 önce daha iyi bir, daha rahat koşullarınız varken şu anda biraz yorulmanız gerekiyor olabilir. O yüzden işle ilgili lütfen konularda büyük adımlar atmayın, risk almayın gibi tavsiyelerde bulunabileceğim. Hafta sonuna doğru geldiğimizde hafta sonu yani cumartesi, pazar Ay Yengeç burcuna geçmiş olacak. Sizin para hanenize, yani paylaşılan kaynaklarınıza, ödemelerinize odaklanacaksınız. Yani finansal konulardaki işte bankalar, krediler, borçlar, faturalar, emeklilik gibi böyle evraklı, devlet ve işte daha resmi kurumları ilgilendiren durumlar, konular gündeminizde
olacaktır sevgili yaylar. Genel olarak yay burçlarını destekleyen bir görünüm var. Şimdi ondan bahsedelim. Jüpiter biliyorsunuz yönetici gezegeniniz ve Jüpiter şu anda sizi tüm yayları aslında hem işte hem sağlıkta hem günlük hayatlarında gerçekten destekliyor. Ama aynı zamanda tabii burada bir Venüs'ün aslan, işte Güneş'in aslanda olması da biraz işte ufkunuzu genişletecek, yeni kavramlar getirebilir hayatınıza. Bir takım hedeflerinizi değiştirebilirsiniz. Önceden başladığınız, niyet ettiğiniz mesela belki başka bir ülkede yaşamak gibi mesela değerlendirebilirsiniz. Eğitiminizi yeni bir yerde sürdürmeyi planlayabilirsiniz. İşte şehir dışıdır, yurt dışına çevirirsiniz veya tam tersi gibi durumlar ki bunlar çocukları olan yaylar için de geçerli. Ve mesela partner ilişkilerini diyelim. Mesela bir partner nasıl diyelim birine tanışabilirsiniz veya bir hayat arkadaşınız vardır şu an yurt dışındadır gibi. Gündemleriniz daha Eylül'ün aslında ortasına kadar sürecek. Yani Eylül'ün ortasına kadar buralar biraz karışık aslında. Hani Eylül, Ekim gibi daha relax, daha rahat bir akış gerçekleşecek. Kıymetli yaylar. Gerçekten özel bir hafta, önemli bir hafta. Yine de siz risk almayın. Özellikle spor, egzersiz gibi durumlarda hani biraz daha dikkatli olun lütfen. Ağır antrenmanlarda özellikle bu haftanın ilk 3 günü kaçının daha dikkatli olun. Hepimiz dikkat etmeliyiz sonuç olarak. Hava şartlarında da ani değişimler olabilir. Bunu da buradan hatırlatmak istiyorum. Evet efendim, izlediğiniz için sağ olun. Ve eğer abone değilseniz abone olun ve kanalımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Hoşçakalın.